Herkese merhaba. Yıldız şeklinde bir objenin kalıbını almayı göstereceğim. Çalışmaya kaç parçalı kalıp yapmam gerektiğini anlamak için objeyi inceleyerek başlıyorum. Bu yıldız için 2 parçalı kalıp yeterli olacaktır. Hazırlık olarak objenin tamamına vazelin sürüyorum. Bu aşamada vazelin sürmek gerekiyor çünkü objenin alçıdan kolay ayrılmasını sağlıyor. Aynı zamanda vazelin sürerken aslında onu elimizde ısıtıyoruz. Ve bu ısıtmada vazelinin obje üzerinde kolay dağılmasını, aynı zamanda da pürüzsüz bir yüzey oluşturmasını sağlıyor. İlk aşamada bir yatak kalıbı yapmam gerekiyor. Bunun için yere bir parça çamur sabitliyorum ve objeyi de bu çamura sabitleyeceğim. Amaç burada objenin yere tam paralel olması. Aynı zamanda bu kalıbın döküm ağzının neresi olacağına karar veriyorum ve kalıp döküm ağzının olacağı yeri çamurla belirliyorum. Bu aşamadan sonra objenin yere paralelliğini tekrar kontrol ediyorum. Tüm uçların yere aynı yükseklikte olmasına dikkat ediyorum. Çünkü 2 parçalık kalıp hazırlamanın temel kuralı objenin ters açı yapmayacak şekilde bölünmesidir. Elimdeki bu yıldız obje simetrik bir geometriye sahip olduğu için yere paralel ve tam ortadan bölünmesi gerekiyor. Eğer buradaki açıda bir yamukluk olursa obje kalıptan çıkamaz. Şimdi ise ilk parça kalıbı dökmek için ahşap kurguları yerleştiriyorum. Bu kurguları yerleştirirken objeye eşit mesafede olmalarına dikkat ediyorum. Yerlerine karar verdiğim kurguları menteşe ile sabitliyorum ve alçı döküm işlemine başlayacağım. Bu kurgunun içine alçı dökeceğim ve birleşim noktalarından alçının sızmaması için bu noktaları, bu birleşim yerlerini çamurla kapatıyorum. Bu çamurları genelde geri dönüşüm çamurlarından kullanıyorum. İşiniz bittikten sonra bu artık çamurları nemli bir poşette saklarsanız bu tip durumlar için tekrar kullanabilirsiniz. Tüm birleşim noktalarını çamurla kapattım. Şimdi alçımı hazırlamaya başlıyorum. Alçıyı hazırlarken tozu suyun ortasından dökmeye dikkat ediyorum. Ta ki adacık oluşmaya başlayana kadar. Bu adacık oluştuğunda alçının suya doyduğunu anlıyorum. Bu işin belli bir matematiği yok, belli bir oranı yok. O yüzden takip ettiğim şey burada bu ada oluyor. Ada oluştuktan sonra bir 5 dakika kadar alçıya dokunmuyoruz. Onun suyu iyice emmesini bekliyoruz. Şimdi karıştırmaya başlıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken şey hava kabarcığı çıkarmamak. O yüzden bir mikser veya benzeri bir ürün kullanmıyorum. Karıştırma işlemi bittikten sonra alçıyı süzüyorum ve kalıbın içine dökmeye başlıyorum. Burada dökümü yaparken elimi de kullanıyorum. Yavaş bir şekilde döküyorum. Kabarcık olmasını istemiyorum. Alçıyı objenin orta hizasına kadar döküyorum ve sonrasında kurumaya bırakıyorum. Şimdi ikinci gündeyiz. Dün döktüğüm kalıp kurudu ve yatak kalıbım hazır hale geldi. Esas kalıbın birinci parçasını dökmek için hazırlık yapıyorum. Objenin yüzeyini vazelinliyorum ve döküm ağzını hazırlamaya başlıyorum. Burada döküm ağzı için yine çamurla bir şekil veriyorum döküm ağzına. Şekli verdikten sonra ana kalıp dökümüne başlayacağım. Onun öncesinde alçılar birbirine yapışmasın diye araya ayırıcı olarak Arap sabunu sürüyorum. Objeye vazelin sürmeyi tercih ediyorum ben. Bu da pürüzsüz bir yüzey almamı sağlıyor. Arap sabunu sürerken olabildiğince yedirmek önemli. Çok sulu olmamalı. Alçı yüzeyinde kaygan bir yüzey oluşana kadar Arap sabunu sürmeye devam edilmeli. Çünkü üzerine tekrar alçıyı döktüğümüzde kolayca ayrılması gerekiyor. Dışarı sızma yapmaması için çamurla tekrar kapatmaya devam ediyorum. En son olarak da kalıplar üst üste oturduğunda birbirlerine tam kilitlenebilmeleri için kılavuz noktaları hazırlıyorum.
Bunu da bir para ve pense yardımıyla hazırlıyorum ama bunun için pinler de satılıyor. İsterseniz bu tür ürünlerde kullanabilirsiniz. Burada bir ölçme yapıyorum. Buradaki amacım alçı kalıp aldığımda objenin kenarlarında kalan boşlukların hepsinin birbirine eşit olması. Hangi yüksekliğe kadar alçı dökeceğime karar verdim, işaretledim. Şimdi alçı su karışımımı hazırlayacağım. Burada yine orta noktadan alçıyı eklemeye başlıyorum suya. Yine bir tepecik oluşana kadar devam edeceğim. Daha sonra da beklemeye bırakacağım. Alçıyla su birbirine doyması lazım. Bir süre bekledikten sonra da karıştırmaya başlayacağım. Burada alçıyı dökerken önce süzüyorum çünkü içinde bazı partiküller olabiliyor. Bu partiküller de alçı kalıbımızda hasarlara sebep olduğu için alçı içerisinde yer almasını istemiyoruz. Yine bir köşeden elimi kullanarak dökmeye başladım. Buradaki amaç daha önce de bahsettiğim gibi bir sıçrama olmaması ve sıçramanın da hava kabarcıklarına sebep olmaması. O yüzden bir köşeden elimi kullanarak alçıyı dökmeye başladım. İstediğim yüksekliğe gelene kadar alçı dökümüne devam ediyorum. Düzeltme işlemi yapıyorum ve alttan vurarak içimde kabarcık kaldıysa bunların çıkmasını sağlıyorum. Döktüğüm kalıp kurudu. Birazdan kurguları açma işlemini yapacağım. Şimdi çamurları temizliyorum, kenardaki çamurları. Daha sonra mengenleri çıkaracağım ve kurguyu açacağım. Burada kalıp kenarlarını temizliyorum. Sivri kenarlar var. Bunlardan kurtuluyorum ve düzgün bir görünüm elde ediyorum. Birleşim noktalarındaki artık çamurları temizliyorum ve birazdan bu birleşim noktalarından kalıbımı ayırma işlemini yapacağım. Metal cetvelim yardımıyla orta noktadan ayırma işlemini yapıyorum. Hafifçe vuruyorum üzerine ve kalıbım güzel bir şekilde ayrıldı. Kalıplar ayrıldıktan sonra her iki tarafı da temizliyorum. Burada yatak kalıbımı da temizliyorum. Çünkü daha sonra tekrar kullanacağım bunu ileriki çalışmalarımda. Yine düzgün bir kalıp elde etmek için çok işime yarayacak. Ve daha sonra esas kalıbımı da temizleyeceğim ve döküm işlemine devam edeceğim. Esas kalıbın ilk parçası elimde şu anda ve kenar temizliğini yapmaya başladım. Az sonra ikinci parçayı dökmek için hazırlık işlemlerine başlayacağım. Yüzey temizliğini yapıyorum şu anda. Temizledikten sonra tekrar vazelin süreceğim. Alçının üzerine Arap sabunu süreceğim. Burada e, hava kanalı açıyorum şu anda. Çünkü yıldızın iki tane uç noktası döküm ağzından daha yukarıda kalıyor. E, ve burada bu hava kanallarını açmazsam oralara çamur dolmuyor. Ve bu sebeple bu hava kanallarını açıyorum ki döküm ağzından çamur döktüğüm zaman oradan hava alabilsin ve o noktalara da çamur dolabilsin. Hava kanallarının çok büyük olmasına gerek yok ama çok küçük de olmaması gerekiyor. İdeal bir boyutta yapmaya çalıştım. Şimdi alçı yüzey birbirine alçı alçıya yapışmaması için ince bir tabaka Arap sabunu sürdüm. O tamamen kuruduktan sonra işlem yapacağım.
Burada hava kanallarının da alçıyla kaplanmaması için artık çamurlarla bir dolgu yaptım o bölgeye. Şimdi döküm ağzının ikinci kısmını ekliyorum. Yine kurgularımı yerleştirdikten sonra bunun da tam düzeltmesini yapacağım. Obje üzerine ince bir tabaka vazelin sürmeye başladım. Kalıp döktüğümde bu kalıptan kolaylıkla ayrılmasını sağlayacak. İki kalıp parçasının birleştiği noktalar, obje ile birleştiği noktalarda en hassas noktalarımız. Oranın da temizliğine ve güzelce vazelinlenmesine dikkat etmeye çalıştım. Şimdi kurgularımı yerleştiriyorum. Kurgularımı kalıba tam olarak yerleştirmeye çalışıyorum. Hava boşluğu kalmaması ve kalıpların bozulmaması için, alçının sızmaması için dikkat ediyorum bu noktaya. Mengenelerimi yerleştirdim, sıkıştırdım. Yine sızdırmazlık olması için ve alçı kalıplar birbirinden kolay ayrılması için, ayrılma yüzeylerinin de belirgin olması için içeriden de bir çamur sıvaması yapıyorum. Bu hem sızdırmazlık sağlıyor hem de az önce bahsettiğim şekilde alçı kalıpların, yüzeylerin birbirinden kolay ayrılmasına yarıyor. Dış bölgede de tabii ki her zaman muhakkak tüm birleşme noktalarına çamur sıvaması yapıyorum. Yine yükseklik ayarını yapıyorum. Kenar mesafelerin uzaklığıyla yüksekliğin uzaklığı aynı olmasına dikkat ediyorum. Ve nereye kadar alçı dökeceğimi hesapladım. Oraya bir işaret koydum. Yine alçı su karışımımı yaparken önceki seferlerde bahsettiğim gibi orta noktadan döküyorum alçımı ve bir tepecik olana kadar devam ediyorum bu işleme. Alçı su karışımını karıştırmaya başlıyorum alttan olacak şekilde ve süzgeç yardımıyla süzüyorum. Daha sonra tekrar dökmeye başlıyorum. Kalıbın ikinci parçası dökülüyor şu anda. Yine elimden destek alarak kabarcık oluşmamasına dikkat ediyorum. Ve kalıbın ikinci parçasını dökmeye devam ediyorum. Alçı kalıbım kurudu. Ve aynı işlemleri tekrar yapıyorum. Dışarıdaki çamurları temizliyorum. Mengeneleri söküp kurguyu açacağım. Ve kalıbım artık hazır hale geldi. Kalıpları birbirinden, parçaları birbirinden ayırmaya başlayacağım. Yine kenar temizliği yapıyorum. Sivri kenarlar var son dökümden sonra. Buraları temizledikten sonra alçı kalıp parçalarını ayırma işlemine geçeceğim. Kalıpları ayırmaya çalışırken yukarıdan vurduğumda kalıp zarar görmesin diye ahşap blokların üzerine koydum alçı kalıbı. Ve burada yine aynı cetvel yardımıyla kalıpları rahatlıkla birbirinden ayırabildim. Şimdi alçı kalıp ağızlarını o ağızları belirlemek için koyduğum çamurları temizledim. Objeyi rahatlıkla çıkardım kalıptan. Ancak bu aşamada iki noktada pürüz yaşadım gördüğünüz gibi. Video çektiğim için bunu tekrarlamak da istemedim. Bunları daha sonra tamir edeceğim. Bu parçaları yerine yerleştireceğim tekrar. Ve daha sonra kalıbımı kurumaya bırakacağım. Şu anda kaba temizliğini yapıyorum ve detaylı temizliği kalıp tamamen kuruduktan sonra yapacağım. Kalıp alma işlemi şu anda tamamlanmış oldu aslında. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa bunu yorumlarda belirtin bana mutlaka. Ve yorumlarda soru cevap yapabiliyoruz. Tüm sorularınıza cevap veriyorum. Ayrıca like atabilirsiniz ve hatta süper teşekkür ile bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.